yine merak edilen sorulardan bir tanesi. Hocam, gebelikte saç dökülmesi olur mu? Sağlıklı bir gebede saçlar anajen fazladır, büyüme evresindedir. Bu nedenle eğer kişi gebeliğini sağlıklı geçiriyorsa, bir protein eksikliği, vitamin eksikliği ya da herhangi bir hastalığı yoksa biz saç dökülmesi gebelikte beklemiyoruz. Saç dökülmesi esasında gebelik sonrasında özellikle 3-4. aydan sonra yoğun bir şekilde görülebilir. Bunu da aslında biz normal kabul ediyoruz. Çünkü bu bir hormonal süreç ve düzelmesi de yaklaşık 9 ila 12 ay sürmekte. Ama gebelikten sonra, bir yıldan sonra hala yoğun bir dökülme varsa onu ayrı bir şekilde değerlendirmek lazım. Bize gebelik sonrasında bir hasta geldiğinde 4. aydan sonra yoğun bir dökülmesi varsa biz bunu sadece tabii ki bir gebelik sonrası dökülme olarak da ele almıyoruz. Yine incelemelerimizi yapıyoruz. Çünkü gebelik sonrasında ciddi demir eksikliği, vitamin eksiklikleri görülebilir. Mutlaka bunları yerine koymak lazım. Belki demir ve vitamin takviyesi hastaya vermek gerekiyor. Eğer kişinin sağlıklı bir gebeliği yoksa, gebelik döneminde yeterince protein, vitamin, yeterince elementler, mineraller alamıyorsa o zaman da kişide yine bir saç dökülmesi görülebilir. Ama dediğim gibi sağlıklı bir gebede biz ciddi bir saç dökülmesi beklemiyoruz. Hocam, saçlı derideki egzama saçları döker mi? Esasında egzama çok şiddetli değilse, çok yaygın değilse saç dökülmesine sebep olmaz. Ama yoğun bir egzaması varsa kişinin beraberinde saç dökülmesi görebilir. Sonuçta bir saçlı deride bir harabiyet oluyor. Ancak egzamanın tedavisiyle de yine saç dökülmesinin önüne geçilebilir. Şampuanlar saçı döker mi? Kalitesiz şampuanlar, yoğun kimyasal içeren şampuanlar saçlı deriye zarar verebilir. Saç şampuanları, saç maskeleri saç deriye zarar verebilir, saçlara zarar verebilir, saç dökülmesine sebep olabilir. Bu nedenle eğer saç dökülmesi şikayeti varsa kişinin muhakkak hekim kontrolünde saçı destekleyecek, saçlı deriyi besleyecek, saçları güçlendirecek bir şampuan almasını öneriyoruz. Saç dökülmesi yapabilir. Hocam, bıyık kısmında işte saçta olabiliyor, kaşlarda olabiliyor, ani dökülmeler, kıl dökülmeleri yaşanıyor. Bunlarla ilgili neler söyleyeceksiniz? Altta yatan hastalıklara bağlı olabilir, tiroid hastalıkları, diyabet gibi, genetik yatkınlık olabilir, yoğun stres tetiklemiş olabilir. Bunlarda yaklaşımımız biraz daha farklı. Bunda sadece bir vitamin, demir takviyesiyle ya da kullanılan diğer difüz saç dökülmelerinde kullanılan tedavilere kolayca yanıt alamayabiliyoruz. Onlarda birazcık daha bağışıklığı düzenleyecek, bağışıklık sistemini düzenleyecek tedaviler veriyoruz. Eğer tüm saçlı deride, kaşlarda, sakallarda, vücut kıllarında dökülme varsa biz bunu alopesi totalis diyoruz. Ama sadece yuvarlak, para şeklinde dökülmeler varsa saçlı deride ya da bıyıkta, sakalda o zaman da lokal dökülme, alopesi areata olarak kabul ediyoruz. Burada da tedaviler difüz dökülmeden daha farklı. Hocam, kortizon tedavisi yapıldı ve kıl çıkmaya başladı diye bir söylem var. Bu tam olarak nedir? Evet, alopesi tedavisinde genel saç dökülmelerinde kortizon kullanmıyoruz. Ama eğer alopesi varsa, alopesi areata gibi, alopesi totalis gibi bir durum varsa o zaman kortizon dediğimiz steroid tedavisi intralezyonel deri alanına uyguluyoruz ve evet güzel sonuç alıyoruz. Ve aynı evrede olsaydı bütün saçlar o zaman nasıl bir sonuç olurdu? Yani birden kel olup birden saçlar mı çıkardı? Evet, aslında evet biraz öyle olurdu. Yani tüm saçlarımız dökülme evresinde olsaydı, ani dökülme evresinde, mesela kemoterapi alan hastalarda, ilaç kullanan hastalarda, gerçi şimdiki kemoterapitik ilaçlarda eskisi gibi ciddi saç dökülmesi görmüyoruz ama yine de bazı hastalarda görüyoruz. Birdenbire saçlar anajen evreden
dökülme evresine, büyüme evresinden dökülme evresine geçiyor ve tüm saçlar dökülme evresine geçince ani bir kayıp oluyor. Ama bu hastalarda saç folikülleri hasarlanmadığı için hastalık geçtikten sonra, ilaç kullanımı bırakıldıktan sonra tekrar saçlar çıkıyor. O yüzden bizim için en önemlisi saç foliküllerinin hasarlanmaması. Eğer saç folikülünü hasarlayacak kişinin bir saçlı deri hastalığı ya da sistemik bir hastalığı varsa, folikül hasarı varsa o zaman saçlar geri dönüşümsüz olarak çıkmaz ve o bölgelerde ya bazen bu bölgesel oluyor, bazen de tüm saçlı deride yoğun dökülme oluyor. O yüzden mutlaka bir dermatolog tarafından kişilerin incelenmesi gerekiyor. Çünkü bazen çok geç kalınabiliyor. Genel dökülme, difüz dökülme olarak kabul ediliyor. Protein, vitamin destekleriyle hastalar gidiyorlar ve vakit kaybetmiş, geç kalmış olabiliyorlar.